Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Konumuz her zaman olduğu gibi sağlık. Evet hanımlar beyler herkes TV8 ekranları başına. Uzman eczacı Serpil Aşar şu anda yayın konuğum. Süşler tuzlarını konuşuyoruz kendisiyle biliyorsunuz. Sizler de çok merak ediyorsunuz. Bugün No 8 konuşuyoruz Serpil Hanımcığım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum. Teşekkür Ankara'ya ederim. sevgiler. Çok sağ olun. Severiz Ankara'yı. Çok teşekkürler. Şimdi bugün No 8'de. Evet, hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Ben No 5 kullanıyorum şu anda. Çok memnunum. Tekrar altını çizmek istiyorum. No 8 nasıl bir tuz? No 8 natrium kloratum olarak bilinen bir tuz. İlginç bir görevi var vücutta. Suyu eşit ölçüde bedene dağıtmakla görevli. Yani adeta bir su sebili gibi çalışıyor. Hücrelerin ihtiyacı olan su miktarını belirliyor. Bu suyu hücrelere dağıtıyor ve hücre içerisindeki sıvıyı da rejenere ediyor. Yaşlanma da dahil bütün bilgiler hücre sıvısına geçtiği için bu tuzun kullanılması vücudun yenilenmesi açısından da son derece önemli. Şimdi Schussler numara 8 mide mukozasından hidroklorik asit sentezini düzenleyen bir tuz. Özellikle bu tuzun eksikliğini yaşanan durumlarda hidroklorik asit sentezi fazla miktarda ve kalitesiz üretiliyor. Bu da toplumumuzda çok sık görülen mide yanması ve reflüye neden oluyor. Ve konvansiyonel tıp bu durumlarda ne yapıyor? Mide asidini nötralize eden, mide asidini baskılayan bir takım ilaçlar kullandırtıyor. Bunların da birçok yan etkisi var biliyorsunuz. B vitamini, İlaçların çoğunun yan etkisi. B vitamini eksikliği, magnezyum emiliminde azalma, demir emiliminde azalma, kemik, kırık riskinde artış ve bağırsak enfeksiyonlarına yatkınlık gibi birçok problem var. Oysa Schussler numara 8 bu sorunu çözmede çok basit bir yöntem ve çok doğal bir yöntem. Şimdi midemiz vücudumuzun en asidik bölgesi ve pH'i 1,5 ila 2 arasında. Midemiz sürekli asit olmak zorunda. Çünkü sindirim kanalından içeriye giren patojenlerin bağırsaklara ve mideye ulaşarak enflamasyon oluşturması önleniyor. Şimdi Schussler numara 8 yaz da geliyor. Terlemede çok kullanılan bir doku tuzudur. Çünkü su dengesinden sorumludur. Bunun yanı sıra bu tuzun organizmadaki eksikliği iki şekilde kendini gösteriyor. Bir tanesi şöyle, eğer bu tuz yeterince vücutta yoksa, eksikliği mevcutsa gözyaşı az üretiliyor. Bu göz kuruluğuna neden oluyor ve bu da tabii, çok iltihabik bağ dokusundaki iltihabik bir prosesin başlangıcıdır diyebiliriz bunun için. İnflamasyonu başlatıyor. Aynen öyle. Yani göz kuruluğu basit bir şey değil. Altta yatan birçok neden var. Bazen de bu tuzun eksikliği aşırı gözyaşı üretimine neden oluyor. Oluşturulan gözyaşı, akan gözyaşı göz kenarındaki dokuları tahriş edebiliyor. Tükürük için de aynı şey geçerlidir. Tükürük oluşumunda da yine bu tuzun eksikliği söz konusudur. Bu tuz eksikse tükürük fazlalığında ağız kenarlarında çatlaklar oluşur. Toplumda bu çatlakların B vitamini eksikliğinden olduğu söylenir. Aslında gerçek nedeni 8 numaralı tuzun eksikliğidir. 8 numaranın vücuttaki en önemli görevi bütün vücut sıvılarını oluşturması. Gözyaşı, tükürük, ter, pankreas, mide öz suyu, işte karaciğerin ürettiği safra salgısı ki günde karaciğer 1 litre safra üretiyor. Sinoviyal sıvılar, beyin omurilik sıvısı, yani aklımıza gelen bütün sıvılar bu doku tuzu ile üretiliyor. O yüzden son derece önemli. Koruyucu ve parçalayıcı sıvılar dediğimiz sıvıların sentezini yapan bezlerin çalışmasını regüle ediyor. Koruyucu ve parçalayıcı sıvılar salgılayan bezler bağışıklığımızın en önemli organlarıdır. Örneğin mide mukozası numara 8 natrium kloratumla oluşturulur. Koku ve tat alma duyumuz natrium kloratumla desteklenir. Yine hipertansiyon tedavisinde kullandığımız doku tuzudur. Natrium kloratumun ilginç bir özelliği de kıkırdak,
tendonlar, bağ doku, omurga diskleri ve göz merceği gibi difüzyon yoluyla beslenen ya da dolaşımı zayıf olan dokuların en önemli ilacı. İşte kireçlenmede, artroz tedavisinde, eklem şişliklerinde kullandığımız doku tuzu. Natrium kloratumu özellikle ciltle de yakından ilişkisi var. Kuru, susuz kalmış ciltler, işte sulu akıntılı, tahriş edici akıntıları olan cilt problemleri ve kepeklenme sorunlarında da natrium 8, natrium kloratum numara 8'i kullanıyoruz. Natrium kloratumu kullandığımız diğer bir alanda yanık tedavisi. Yanık. Evet. Hatta bunu hemen deneyebilir seyircilerimiz de. Yanık olduğunda ilk etapta 1 litre suya 1 kaşık natrium kloratum tableti döküp erittikten sonra yanık bölgeyi ya bu suda bekletmek ya da bu suyla yanık bölgeyi pansuman etmek yanığın hiç acı vermeden çok hızlıca iyileştiğini gösteriyor. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel bir şey. Evet, aynen öyle. Çocuklarda da kullanabiliyorlar Çok mı? rahat kullanabiliyorlar. Şimdi, bu tuzları çocuklar da kullanabiliyor. Aynen öyle. Evet. Yeni doğandan son nefesini verecek. Hamile de kullanabiliyor. Herkes, sporcular da dahil, kemoterapi alan hasta da dahil, herkes kullanabiliyor. Şimdi natrium kloratum özellikle vücuttaki sıvıların dengesinden sorumludur dedik. Bir de ısı dengesinden sorumlu. Dolayısıyla üşüyen el ayak problemlerinde kullanılıyor. Bu da toplumumuzda çok yaygın bir sorun biliyorsunuz. El ve ayakların üşümesi, soğuk hissetmesi gene 8 ile alakalı. Natrium kloratum amalgam dolguların ve metallerin çıkarılmasında, kemoterapinin ve biyolojik toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasında kullandığımız bir doku tuzu. Özellikle tükürük oluşumunda 4 numara kalyum kloratum ile çok sık tercih ediliyor, kullanılıyor, kombine ediliyor. Ligament sorunlarında 1 numara kalsiyum floratum ile, mide asidi fazlalığında 9 numara natrium fosfat ile kombinasyonu son derece etkilidir. Bunun yanı sıra kabızlıkta 3, 7, 10 nolu tuzlarla kombinasyonu kendini kanıtlamış bir kombinasyondur. Ve sulu nezle, burun akıntısı durumlarında, saman nezlesi durumunda da 3 ve 4 nolu tuzlarla birlikte kullanılır. Kaç tuz vardı? 12 tane. 12 taneydi değil mi? Natrium kloratumun eksikliğini tespit etmek için sorulabilecek bazı sorular var. Bunlar aslında karşımızdaki kişinin eksikliğini tespit edebilmemizi sağlayan spesifik bazı sorular. İşte yemeklere tuz ekler misiniz? Eklemlerinizden çatır çutur sesler gelir mi? Gelir mi? Kepek probleminiz var mı? Burnunuz akar mı yoksa sürekli mi burnunuz akıyor? Mukoza kuruluğunuz var mı? Göz kuruluğu yaşar mısınız? Sinüs tıkanıklığı yaşar mısınız? El ve ayak üşümesi var mı? Soruları sorarak karşımızdaki kişinin 8 numaralı tuza ihtiyacı olup olmadığını anlamak mümkündür. Aynı zamanda 8 haricen böcek ısırıklarında da kullanılan etkisi kanıtlanmış bir doku tuzudur. Evet, muhteşem ya. Hepsini öğreniyorum. Çünkü şimdi işin içine girince tuzların siz içine kendi girince kombinasyonlarınızı da yapmaya yaratabilir, başlayacaksınız değil artık. mi? Evet, Evet, öğrendikçe böyle oluyor. Çünkü hiçbirinin biriyle şeyi yok. Hani etkileşim olarak Geçimsizliği negatif, yok. Geçimsizliği yok. Yani bedenin hücrelerini ve dokularını oluşturan 12 inorganik maddeyle çalışma yapıyorsunuz. Dışarıdan farklı bir şey vermiyorsunuz bedene. Bedenin kendi yaşam gücünü uyarıyorsunuz. Biyokimyasal, biyofiziksel, biyosibernetik süreçlerde çalışan trimatrix bir tedavi yöntemi. Çok basit, çok kolay, çok masum ve çok da etkili. Masum kesinlikle. Yani, aile boyu herkesin kullanabileceği tuzlar kesinlikle. Kimin neye ihtiyacı varsa. Aynen. Yan etkisiz, ilaçsız şeyleri seviyoruz. Çok. Çünkü çok kıymetli yani. Çok. Sağlık çok değerli. Zaman çok hızlı geçiyor.
O yüzden böyle şeyleri öğrenmek, bilgi edinmek, yararlanmak çok faydalı. Çok güzel. Çok teşekkürler Ben Serpil teşekkür Hanımcığım. ederim. Zaten birlikteyiz. Tamam. O zaman bir dahaki bölümde görüşüyoruz. Görüşürüz inşallah. Yeni tuzlarla, yeni suçlar tuzlarıyla. görüşmek Çok üzere. teşekkürler. Sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.